kedilerdir. Kedilerin değerli bir cephanesi var. Onlar uzman birer yırtıcıdır. Hepsi birer etoburdur. Keskin ve uzun dişleriyle kediler öldürmeye programlıdır. Kediler mükemmel birer ölüm makinasıdır. Dünyadaki en zarif avcılardan biridir. Kediler mükemmel anatomileriyle öldürmeye programlıdır. Keskin gözleriyle kediler ufuktaki, sık ormanda veya karanlıktaki avlarını görebilir. En duyulmayacak sesleri bile duyan kulaklar bağımsız çalışır. Aşırı duyarlı bıyıklar her türlü hava akımını hisseder ve kediler ormanda veya karanlıkta yollarını bulabilirler. Avlarının nefesini tuttuğunu bile hissederler. Kedilerin çeneleri çok güçlüdür. Kısa burunları, sivri kafaları ve kocaman çene kasları kurbanını ezip boğmalarına yardım eder. Dişleri de öldürmeye programlıdır. Hançere benzeyen sivri dişlerini avlarının boynuna geçirirler. Bütün kedilerin dişleri avının omurgasını parçalayacak şekildedir. Avı omuriliğe kadar parçalarlar. Güçlü arka dişleri eti kemikten ayırır. Kedinin inanılmaz dili de çok işe yarar. Papila adı verilen minik kabarcıklarla kaplı diliyle tüylerini temizler ve kemikteki eti sıyırır. Kedilerin bol miktardaki tüyleri hatlarını belirsiz kılıp saklanmalarını sağlayan mükemmel kamuflaj sağlar. Çok esnek olan omurgasıyla kediler hızlı hareket eder ve sıçrayarak hızla manevra yapabilirler. Kuyrukları ince dallarda dengeyi sağlar. Veya koşarken dümen görevi görür. Güçlü arka ayak kaslarıyla koşarak avının üzerine atlayabilir. Arka ayaklarından güç alan kediler iyi sıçrarlar. Keskin pençelerinin kullanım alanı geniştir. Örümcek, dallardaki böcek veya kurtçukları yakalayabilirler. Takip eder, sıçrar, saldırır ve koşar. Diğer kedilerle ya da yalnız avlanırlar. Kediler birer uzmandır. Her birinin kendine has taktiği vardır. Namagua güvercinlerinin bu ıssız yerde tohum toplamamaları için bir neden yok. Tehlikeyi hissedecek donanıma sahipler. Güvercinler kafalarını çevirmeden 300 derecelik görüş açısına sahiptir. Ama küçük bir sorun var. Bu açının sadece 30 derecesi nettir.
Afrika'nın akrobat katillerinden biri mükemmel kamuflajla güvercine yaklaşıyor. Güvercinler insanların duyamadığı seslere karşı son derece duyarlıdır. 0.1 Hz sesi, yani insanlardan 80.000 Hz daha düşük sesleri işitirler. Böylece vahşi kedileri fark edebilirler. Kayaların arasındaki avcı ses çıkarırsa güvercinler havalanır. Kedi vücudunu yere yapıştırıyor. Saklanıp ses çıkarmamaya çalışıyor. Sadece keskin gözler pusuya yatıp saklanan bir katili fark edebilir. Dağ kedisi kulaklarını ileri uzatarak dinliyor. Gözleri güvercinin hareketlerine odaklı. Uçan güvercini yakalamak için plan, hassasiyet ve hız gerek. Afrika dağ kedisi bir jimnastik ustasıdır. Birçok kedi sıçramada uzmandır ama bu tür sınırı zorluyor. Kedi hedefine kilitlenmiş durumda. Arka ayaklarını geri çekiyor. İleri sıçramak için ağırlığını arka ayaklarına veriyor. Esnek omurgası dağ kedisinin havaya sıçramasını sağlıyor. Önce kafasını, sonra vücudunu ileri atıyor ve daima ayakları üstüne düşüyor. Bundan daha akrobat bir avcı yoktur. Sırt kambur, baş aşağıda, ayaklar vücuda çekili halde güvercini ağzıyla yakalıyor. Kurbanını havada yakalayan kedi vücudunu doğrultuyor. Şok emici bacaklar yere indiğinde yaralanmayı engelliyor. Dağ kedisi rahatlayıp ayaklarını geriyor. Böylece iniş alanını arttırıp inişini paraşüt gibi yavaşlatıyor. Bu gösteri Afrika dağ kedilerinin uzmanlığını gösteriyor. Bu akrobat katil küçük görünse de kedilerin gücü asla göz ardı edilmemelidir. Az sonra ekibin büyük avı nasıl yakaladığını göreceğiz. Aslanlar güneşlenip enerji depoluyor. Dost canlısı aslanlar 20 aslandan oluşan sürüler halinde gezer. Sürüler bir ya da iki erkekle birçok dişi aslandan oluşur. Aralarındaki bağ çok güçlüdür. Otların üzerinde zararsız görünseler de aslanlar Afrika'daki katiller arasındaki krallardır. Aç bir aslan fırsat yakalarsa gündüz de avlanır. Ama zebralara tek bir aslan saldırmaz. Aslanı şaşırtmak veya kaçmak için zebralar bir araya geliyor. Aslan çok uzağa koşamaz. Daha uzağa gidemeden koşmaktan vazgeçer çünkü yorulur. Yalnız bir aslan 7 avdan birinde başarılı olabilir. Çift halinde avlanması daha karlıdır.
yavrularıyla gezinen yaban domuzu ailesi kaçırılmayacak bir fırsattır. Aslan çifti saldırmak için otlara gömülüyor. Bu bir ekip çalışması. Aslanlar saatte 80 kilometre hızla koşarlar. Yaban domuzlarından daha uzağa koştuklarından bu avı kaçırmazlar. Genç yaban domuzu aslanlar için lezzetli bir lokmadır. Avcı ne kadar çoksa av şansı da o kadar yüksektir. Aslanlar büyük avı böyle yakalar. Ekip halinde çalışan sürü çıktığı avların yarısında eli boş dönmez. Çoğu kez avı yakalayan dişi aslanlardır. Dişi bir aslan iki erkek aslan kadar ağırdır. Sürü halinde aslanlardan sakınmak şarttır. Bufalo sürü için büyük bir yemektir. Aslanlar uzaktan sürüyü seyrediyor. Bufalolar tehlikeli olduğundan aslanların taktiği çok önemlidir. Avcı kedilerin cephesi hareketleniyor. Bufaloyu çevreleyip grubu dağıtıyorlar. Bir bufalo aslandan 3 kat daha ağırdır. Korkunç boynuzlara ve vurduğunda öldürecek toynaklara sahiptir. Bazı aslanlar arkadan saldırıyor. Diğerleri boynuz ve toynaklardan uzak durarak bufaloyu oyalıyor. Üçü bufaloyu arkadan deviriyor. İki aslansa boynunu ve kaslarını kavrayıp bufaloyu boğuyorlar. Aslanlar avın nefessiz kaldığını en ufak titreşimlere karşı duyarlı bıyıkları sayesinde anlıyorlar. Bufalonun ölmesi 13 dakika kadar sürebilir. Aslanlar genellikle gece avlanır. Karanlık çöktüğünde biz bir şey göremeyiz ama aslanlar görebilir. Gece görme kabiliyetleri inanılmazdır. Geceliğin otların arası aslanlar için avla dolu gibidir. Ama av için gece karışık bir dünyadır. Kedilerin gözleri karanlıkta parlar. Çünkü tapetum lucidum yani retinanın arkasındaki yansıtıcı tabaka optik sinirlere ışığı geri gönderir. Böylece retina gecenin zifiri karanlığında az da olsa her türlü ışığı emer. Birçok hayvanın gözünde benzer bir tabaka vardır. Zebra ve yaban arılarının gözleri karanlıkta deniz feneri gibi parlar. Kediler karanlıkta insandan 6 kat daha iyi görür. Mavi ve yeşil olmak üzere renkli de görürler. Karanlıkta otların arasına saklanan aslanlar kamufle olup sürüye doğru sürünerek ilerliyor. Saldırganları göremeyen sürü paniğe kapılıyor.
Şimdi sürüye yaklaştılar. Arada 30 metre uzaklık kalınca aslanlar zebraya saldırıyor. Başka bir gün aslanlar otlara yayılmış dinleniyorlar. Gece avı için enerji depoluyorlar. Mükemmel görme yetisi aslanları savanların en büyük gücü yapıyor. Bu yalnız kedi bir katilin tüm özelliklerine sahip. Ama aslanların aksine avını izlemek için görme yeteneğine güvenmiyor. Pek çok kedi gibi o da pek iyi koku alamıyor. İşitme yaban kedisinin bir numaralı duyusudur. Her kulağa 20'den fazla kas kontrol eder. Radar gibi çalışan kulaklar 180 derece dönebilir. Böylece biri arkayı, diğeri önü dinleyebilir. Yaban kedisinin kulakları aşırı büyüktür. Boynu ve bacakları kulaklarını çimenden yukarıda tutmak için uzamış gibidir. Böylece çevresindeki en ufak sesleri bile duyabilir. Kemirgenlerin çıkarttığı en ufak sesi duyan yaban kedisi avını yakalar. Ayaklarıyla saldıran kedi avını yakalar ve ölümcül dişleriyle son darbeyi vurur. Yaban kedisinin kulakları her yönden gelen sesleri hemen algılar. Bacak uzunlukları eşit değildir. Ön bacakları arka bacaklardan uzundur. Bazen zürafa kedisi dendiği de olur. Kediler çok iyi sıçrar. Güçlü arka bacaklarla üst dallardaki kuşları bile avlayabilir. Becerikli bir avcı olan yaban kedisi saldırıların %60'ında avını yakalar. Otlaklardan sık yağmur ormanlarına kadar doğada yaşamak için tehlikelere karşı tetikte olmak zorunludur. Ama yırtıcı hayvanlar için sık ormanlarda uzman bir avcı olmak yaşamın sırrıdır. Güney Amerika domuzları çalıların arasında meyve arıyor. Ortalık sakin. Bu domuz türü çok sosyaldir. Hırıltıyla iletişim kurarlar. Sırtlarındaki bezlerle bir koku salgılarlar. Bu kokunun sürüdekileri bir arada tutmaya yaradığı düşünülmektedir.
Güney Amerika yaban domuzları daima tetiktedir. Çevredeki tehlikeyi koklayıp dinlerler. Ama bu yaban domuzu türü pek iyi göremez. Jaguar, yaban domuzunun 3 katı kadar ağırdır. Bu domuza benzer hayvanları avlamak için her yetiye sahiptir. Büyük pençeler, güçlü bacak kasları ve keskin dişlerle jaguar yenilmez bir avcıdır. Kafa yapısına göre en güçlü çene kaslarına sahip kedi türüdür. Ormanda 100 kiloluk bir kediyi nasıl saklarsınız? Jaguar'ın kürkü en büyük kamuflajıdır. Rozet benzeri işaretler fark edilir gibi görünse de bu desenler orman ve çalıların arasında vücudun görüntüsünü bölüp jaguarın ortama karışmasını sağlar. Gizlenip şaşırtmak tekniğin temelini oluşturur. Jaguarın hassas kulakları domuz hırıltısı duymazsa kokusunu algılar. Bu kedi pek de iyi koku alamasa da Güney Amerika yaban domuzunun kokusu çok keskindir. Jaguar gizli gizli sürüyü takip ediyor ve yanlarına yaklaşıyor. Jaguar'ın başarısı için iyi gizlenmesi şarttır. Sık çalıların arasına gizlenen jaguar, burunlarının dibine girinceye dek yaban domuzları onun varlığından haberdar bile olmazlar. Terslik olduğunu sezen domuzlar endişeleniyor. Jaguar saklandığı yerden fırlıyor. Domuzun keskin azı dişleri savunma sağlayamıyor. Jaguar hızlı davranıp domuzu yere seriyor. Jaguar adını Kızılderili dilinde avını bir kerede deviren anlamına gelen jaguara kelimesinden alır. Bu tanım çok açıklayıcıdır. İzleyip saldıran jaguarlar bunu her avda yeniden tekrarlar ve mutlaka başarılı olur. Jaguar en güçlü yırtıcılardan biridir. Az sonra hızlı, yalnız, pusu ustası ve sürpriz hastası hayvanları izleyeceğiz. Kaplan kedisi zamanının çoğunu ormanda dolaşarak geçirir. Gece ağaç tepelerine tüneyerek yırtıcılardan korunmak mümkün değildir. Pek çok hayvan uyurken kaplan kedisi ava çıkar. Sabah 1 ile 5 arası dolaşıp avlanır.
yumuşak ayaklarıyla ormanda çıt çıkarmadan dolaşır. Ağaç tepelerinde avlanmak için yaratılmıştır. Tırmanma becerisi sayesinde hayvanların en korkutucu yırtıcısıdır. Çok esnek arka bacakları vardır. Bacakları 180 derece dönebilir. Pençeleri de kuvvetlidir. Kaplan kedisi bir bacağıyla daldan aşağı sarkabilir. Kaplan kedisinin kuyruğu vücudunun %70'i kadardır. Dallardan sarkarken denge kurmak için çok işe yarar. Ağaçlardan ters inen diğer kedilerin aksine kaplan kedisi o kadar dengelidir ki sincaplar gibi yere inerken başı önde iner. Gece görüş yetileri gelişmiştir. Karanlıkta kaplan kedisinin bıyıkları her türlü uyarıyı algılar. Kaplan kedilerinin yanakları, dilleri, çene ve kaşları da hassas birer alıcı gibidir. Derinin altına gömülü alıcılar doğrudan sinir uçlarına bağlıdır ve bilgileri doğrudan beyne iletir. Zifiri karanlıkta bile kaplan kedisi dalların arasında yolunu bulabilir. Orman jimnastikçisi hızlı, çevik ve gece avlanma yetisine sahiptir. En sık ormanlarda yaşayan büyük tukan kuşları bile kaplan kedisinden kurtulamaz. Afrika otlaklarında bol miktarda av ve bol miktarda kedi yaşar. Büyük kedilerin saklanacak pek az yeri vardır. Avsa büyük bir hızla koşar. Dünyanın en hızlı kedisi ve karadaki en hızlı katilse çitadır. Saatte 112 kilometre hızla koşabilir. Bir dakikada avını yakalamalı ya da vazgeçmelidir. Peki çita bunu nasıl beceriyor? Aslında çitanın vücudundaki her nokta yüksek hızda avlanmak için tasarlanmıştır. Gözlerin altındaki kalın çizgiler gün ışığının parıltısını engeller. Güneşin altında avlanırken her şeyi çok net görebilir. Gözleri yüzün önündedir. Etoburlar arasında en iyi görüş yeteneğine sahip olan çitalar hem uzaklığı hem de hızını doğru ayarlayabilir. Rahatlıkla ileri sıçrar. Bunun bir nedeni var. En çok avladıkları hayvan savandaki ikinci hızlı hayvan olan ceylandır. Antiloplar ölümden kaçmak üzere tasarlanmış gibidir. Saatte 80 kilometre yapabilirler. Sırtlarındaki siyah çizgiler otlar arasında görünmelerini engeller. Uzaktan kendisini arayan yırtıcıları kandırabilir. Ancak çitanın ısıya duyarlı gözleri yatay çizgilere odaklanır. Bu keskin bakışlar ufukta dolaşan avını bir bakışta saptayabilir. Çitanın ince bir vücudu, hafif kemikleri ve vücuduna göre küçük bir kafası vardır. Sıçramak için uzamış gibidir. Ayrıca orantısız uzun bacaklara sahiptir. Bacağın alt kısmındaki uzun kemikler sayesinde her adımda aldığı mesafede artar. Sıçrayan bir çita uçar gibidir. Çoğu zaman dört ayağı da havadadır. Asıl gücünü öndekilerden daha uzun olan arka bacaklarından alır. Çitalar koşarken çekiş gücü önemlidir. Çitaların pençeleri araba lastiği gibi kabartma çizgilidir. Diğer kedilerin aksine pençelerini içeri çekmez ve yeri diken gibi kavrar. Çitanın kuyruğu dümen gibi işler.
ve vücudunun %60'ı kadardır. Kuyruğu diğer kedilerin kuyruğundan uzundur. Keskin virajlarda kuyruk karşı ağırlık gibi işler. Kedi denge kurup yön değiştirir. Ceylanlar zikzak çizerek koşarlar. Virajları çitadan daha hızlı alırlar ama çitalar ceylanları geçebilecek kadar hızlıdır. Çitanın omurgası bir yay gibidir. Omurgasını sıkıştıran çita bacaklarını ileriye atarak hız kazanabilir. Esnek omurgasındaki serbest omurlar her harekete fazladan uzunluk verir. Çitaların ciğerleri çok geniştir. Kısa ama çok geniş olan burun delikleriyle ciğerlerine çekebildiği tüm havayı çeker. Bacakları için gerekli oksijeni pompalayabilmek için çitanın kalbi de büyümüştür. Performansın zirvesindeki çitanın nefes alma hızı dakikada 60'tan 150'ye çıkabilir. Bu hızlı kedilerin tasarımında tek bir hata vardır. Koşarken vücut ısıları çok tehlikeli düzeylere çıkar. Çitalar düzlükte koşarken inanılmaz derecede ısı üretir. Vücut ısıları 37 dereceden 40,5 dereceye kadar çıkabilir. Bir dakika içinde çitanın beyni bu ısıda tamamen hasar görebilir. Yani tam hızla koşan çita 300 metreden sonra durmak zorundadır. Aksi takdirde vücut ısısı artar. Bir dakika sonra sıçrasa da ceylan kaçmayı başarıyor. Çitaların saldırılarda başarı yüzdesi %50'dir. Karadaki en hızlı katil olabilir. Ama çitalar ava yavaş yavaş başlar ve avlarını izlerler. İzlemek sıçrayış kadar önemlidir. Çita kurbanın 50 metre yakınına saklanıyor. Daha sonra avına saldırmaya hazırlanıyor. Yani olabildiğince kısa mesafede sıçramaya çalışıyor. Çitalar sıçrama alanında bir uzmandır. Daima açık pençeleriyle ceylanın arka bacaklarına aşağıdan saldırınca yarış biter. Çita dinlenmek için duruyor ve avını yemeden önce gücünü kazanıyor. Çita dinlenirken avla ilgili görünmeyen bir leopar çıka geliyor. Leopar kuyruğunu havaya kaldırınca beyaz kısmı görünüyor. Yukarı kaldırdığı kuyruk avlanmadığı anlamına geliyor. Diğer hayvanlar rahatça otlanabiliyor. Leoparlar ağaçlarda yaşar. Dalda durup avını gözüne kestirir ve yakalamak için ava yaklaşır. Karanlık basınca leopar avlanmak için daldan iner.
Saklanmada uzman olan leopar yalnız başına gezer. Pusu kurarak avlanan leopar kendisinden şüphelenmeyen avına olabildiğince yaklaşır ve üzerine atılır. Kedilerin hepsi izleme konusunda içgüdüsel olarak uzmandır. Leopar yavaşça, dikkatle, her hareketi dinleyerek ilerler. Otların ve dalların arasında ses çıkarmaktan kaçınarak adımlarını atar. Sonra inanılmaz bir hassaslıkla arka ayağıyla sol ön ayağının bastığı yere basar. Böylece sessizce ilerlemesi garantilenir. Gözünü avına odaklayan leopar çömelir, başını ve gövdesini yere indirir. Birçok kedi gibi o da avının gırtlağını ısırır. Yalnız ve kurnaz katiller olan leoparların takip yeteneği mükemmeldir. Leopar avını öldürdükten sonra leş yiyen hayvanlardan uzak tutup saklamak için tırmanma yeteneğini kullanır. Ağırlığına göre tüm kediler içinde en güçlü tırmanıcıdır. Güçlü kafası ve boyun kaslarıyla kendi ağırlığı kadar bir avı ağaca çıkarabilir. Bu taktik işe yarar. Aslanlar diğer kedilerin avını çalmayı deneseler de bunu her zaman başaramazlar. Güç, çeviklik ve sessizlik leoparı farklı kılan özellikleridir. Eğer kurnaz bir saldırgan arıyorsanız leopar aradığınız avcıdır. Az sonra öldürmeye programlananlarda kedi familyasının en güçlü katilleriyle tanışır. Kaplanlar dünyadaki en büyük ve en ağır kedilerdir. Güç için savaşırlar. Hintli kediler kralı erkek Bengal kaplanı 250 kilo ağırlığındadır. Büyük pençeleriyle avını yere yıkar. Hançer gibi dişlerle dolu güçlü çenesiyle bu kaplan Asya'nın en vahşi hayvanlarından biridir. Kaplanların şeritleri insanların parmak izi gibidir. Birbirlerine benzemezler. Turuncu ve siyah benekler jaguar gibi onu ele vermez. Karmaşık çizgileri ağaçların rengine karışır. Böylece avlanırken neredeyse görünmez olur. Hanuman langurları 70'lik gruplar halinde ağaç tepelerinde yaşar. Orman zemininde çok fazla zaman geçirirler. Ama bu yüzden kaplanların tehdidi altındadır. Langurlar tehlikeyi hissedince ağaca çıkıyor. Hızla koşan langurların sonuncusu kaplanın pençesine yakalanıyor.
Bengal kaplanından daha büyük olan tek Asyalı katil kedi, Sibiryalı kuzenidir. 300 kilo kadar gelen bu tür neredeyse bir araba büyüklüğündedir. Bu büyük kedi, yaşayan en büyük etoburdur. Sibirya kaplanı çok iri yarıdır. Devasa yapısı, kaslı ön ayakları ve omuzları ona müthiş bir güç verir. Büyük avları kolayca yakalayabilir. Ayakları yumuşak tüylerle kaplıdır. Pençesindeki 5 tırnak daima keskin kalması için geriye çekilidir. Sibirya kaplanının şeritleri Hintli kuzeninden daha solgundur. Sibirya'daki cılız ağaçların arasından göze çarpmasını engeller. Kaplan sabırlı bir avcıdır. Avını karda 30 dakika kadar izleyebilir. Çok yaklaşınca öldürmek için avının üzerine atlar. Küçük kafatası sayesinde çenesinin öldürücü gücü artmıştır. Öldürücü ısırık için gerekli gücü boynundan alır. Azı dişlerimizin 10 katı büyüklüğündeki dişleriyle ava saldırır. Büyük arka köpek dişleri eti kavrar ve kemikten ayırabilir. Kaplanın pürtüklü dilindeki papilla uçları leşten arta kalan eti kemikten sıyırır. Bir oturuşta kendi ağırlığının 1/6 kadar et yiyen Sibirya kaplanı 5 gün boyunca avlanmaz. Bütün kaplanlar mükemmel birer yırtıcıdır. Devasa gövdeleri çok iyi kamufle edilmiştir. Büyük ayakları hançer gibi pençelere sahiptir. Güçlü çenesi ölümcül bir ısırık için yeterlidir. Kediler ihtiyatlıdır. Güçlü bacakları, keskin pençeleri, kamufle edici kürkleri ve keskin dişleriyle dolu çeneleriyle kediler birer katildir. Tüm bunlara hız, kurnazlık, çeviklik ve mükemmel teknikler eklenirse kediler zorluyor. Kedi hedefine kilitlenmiş durumda. Arka ayaklarını geri çekiyor. İleri sıçramak için ağırlığını arka ayaklarına veriyor. Esnek omurgası dağ kedisinin havaya sıçramasını sağlıyor. Önce kafasını, sonra vücudunu ileri atıyor ve daima ayakları üstüne düşüyor. Bundan daha akrobat bir avcı yoktur. Sırt kambur, baş aşağıda, ayaklar vücuda çekili halde güvercini ağzıyla yakalıyor. Kurbanını havada yakalayan kedi vücudunu doğrultuyor. Şok emici bacaklar yere indiğinde yaralanmayı engelliyor. Dağ kedisi rahatlayıp ayaklarını geriyor. Kuyrukları ince dallarda dengeyi sağlar. Veya koşarken dümen görevi görür. Güçlü arka ayak kaslarıyla koşarak avının üzerine atlayabilir. Arka ayaklarından güç alan kediler iyi sıçrarlar. Keskin pençelerinin kullanım alanı geniştir. Örümcek, dallardaki böcek veya kurtçukları yakalayabilirler. Takip eder, sıçrar, saldırır ve koşar.
diğer kedilerle ya da yalnız avlanırlar. Kediler birer uzmandır. Her birinin kendine has taktiği vardır. Namagua güvercinlerinin bulardır. Kedilerin değerli bir cephanesi var. Onlar uzman birer yırtıcıdır. Hepsi birer etoburdur. Keskin ve uzun dişleriyle kediler öldürmeye programlıdır. Kediler mükemmel birer ölüm makinasıdır. Dünyadaki en zarif avcılardan biridir. Kediler mükemmel anatomileriyle öldürmeye programlıdır. Keskin gözleriyle kediler ufuktaki, sık ormanda veya karanlıktaki avlarını görebilir. En duyulmayacak sesleri bile duyan kulaklar bağımsız çalışır. Aşırı duyarlı bıyıklar her türlü hava akımını hisseder ve kediler ormanda veya karanlıkta yollarını bulabilirler. Avlarının nefesini tuttuğunu bile hissederler. Kedilerin çeneleri çok güçlüdür. Kısa burunları, sivri kafaları ve kocaman çene kasları kurbanını ezip boğmalarına yardım eder. Dişleri de öldürmeye programlıdır. Hançere benzeyen sivri dişlerini avlarının boynuna geçirirler. Bütün kedilerin dişleri avının omurgasını parçalayacak şekildedir. Avı omuriliğe kadar parçalarlar. Güçlü arka dişleri eti kemikten ayırır. Kedinin inanılmaz dili de çok işe yarar. Papila adı verilen minik kabarcıklarla kaplı diliyle tüylerini temizler ve kemikteki eti sıyırır. Kedilerin bol miktardaki tüyleri hatlarını belirsiz kılıp saklanmalarını sağlayan mükemmel kamuflaj sağlar. Çok esnek olan omurgasıyla kediler hızlı hareket eder ve sıçrayarak hızla manevra yapabilirler. Bu ıssız yerde tohum toplamamaları için bir neden yok. Tehlikeyi hissedecek donanıma sahipler. Güvercinler kafalarını çevirmeden 300 derecelik görüş açısına sahiptir. Ama küçük bir sorun var. Bu açının sadece 30 derecesi nettir. Afrika'nın akrobat katillerinden biri mükemmel kamuflajla güvercine yaklaşıyor. Güvercinler insanların duyamadığı seslere karşı son derece duyarlıdır. 0.1 Hz sesi, yani insanlardan 80.000 Hz daha düşük sesleri işitirler. Böylece vahşi kedileri fark edebilirler. Kayaların arasındaki avcı ses çıkarırsa güvercinler havalanır.
Kedi vücudunu yere yapıştırıyor. Saklanıp ses çıkarmamaya çalışıyor. Sadece keskin gözler pusuya yatıp saklanan bir katili fark edebilir. Dağ kedisi kulaklarını ileri uzatarak dinliyor. Gözleri güvercinin hareketlerine odaklı. Uçan güvercini yakalamak için plan, hassasiyet ve hız gerek. Afrika dağ kedisi bir jimnastik ustasıdır. Birçok kedi sıçramada uzmandır ama bu tür sınırı